Herkese merhaba, ben Doktor Mustafa Kalkan. Yeni bir video ile sizlerle birlikteyim. Hatırlarsanız NAD yani NAT dosyasını açmıştık. Bununla ilgili sizlere 2 video paylaşmıştım. 1. NAD nedir? Görevleri nelerdir? Vücutta ne gibi fonksiyonları vardır? İkinci videoda da NAD'yi vücutta artırabilmek için kullanılan moleküllerin ne farkı var? NR nedir? NMN nedir? NADH nedir? Bunlara değinmiştim. O videoları izlemediyseniz öncelikle onları izlemenizi tavsiye ederim. Ancak kısaca özetleyecek olursak NAD neydi? NAD her hücremizde her saniye enerji üretiminde görev alan bir moleküldü. Onun yanında da vücutta 500'den fazla yerde görevliydi. Dopamin üretiminden kalsiyum homeostazına kadar özellikle longevity, DNA tamiri, telomer aktivitesi gibi uzun yaşamla ilgili görevleri dolayısıyla da son yıllarda oldukça popüler bir moleküldü. Burada da kredi kartı örneğini vermiştik. Biz her besini oksijenli solunumla yaktığımızda açığa hidrojen çıkıyordu ve boş NAD molekülüne biz bu hidrojenleri bağlayıp NADH elde ediyorduk. Bunları da dolu kredi kartına, puan yüklü kredi kartına benzetmiştik. O puan yüklü kartları da gidip bankamatik dediğimiz mitokondride bir enerji üretim sistemi vardı. Orada hidrojenlerini satıp ATP sentezliyorduk ve geriye tekrardan boş NAD kalıyordu. Bu NAD'de tekrar yeni bir hidrojen yakalayıp tekrar NADH'a dönüşüp tekrar enerji üretiminde görev almaktaydı. Yani bu vücutta sürekli döngü halinde bir reaksiyon. İşte bizim temel amacımız bu boş NAD molekülünün miktarını vücutta artırmaktı. Bunun öncülerini kullanmak bir yöntemdi. NR veya NMN dediğimiz moleküller vardı. Bir de puan yüklü kredi kartı olarak nitelendirdiğimiz NADH yani hidrojen yüklü NAD olarak da verdiğimizde bu da gidip direkt olarak bu hidrojenlerini satıp enerji sentezlettirip geriye de zaten ne kalıyordu? NAD kalıyordu. Zaten bizim amacımız da neydi? Bu NAD molekülünün miktarını vücutta artırmaktı. İşte burada da NR dışındakilerin hepsi çöptür diyen ve insanları NR'ye yönlendirmeye çalışan insanlar olsa da veya IV damardan NAD dışındakilerin hiçbiri etkisizdir diyerek IV NAD'ye yönlendirmek isteyen insanlar olsa da ben size ne demiştim? Evet, NR de NMN de NAD'nin öncü molekülleridir. Bunlar bir dizi reaksiyona girerek vücutta NAD üretiminde görevli. Ancak NADH olarak kullandığınızda da hızlı bir şekilde bu hidrojenlerle ATP sentez edip geriye de NAD kalıyor ve NAD depolarını yükseltmek de mümkün demiştim. Ve özellikle size bir bilim insanından bahsetmiştim. O da George Birkmeyer'di. Hayatını NADH'a vakfetmiş bir biyokimyacıydı ve onun yazdığı bir kitap da vardı. Direkt olarak NADH'ın kitabını yazmış bir bilim insanıydı. Bugün de sizlere özellikle Birkmeyer'in NADH ile ilgili yaptığı klinik çalışmalardan ve kitabında bahsettiği klinik faydalardan bir özet anlatmak istedim. Öncelikle NADH çok güçlü bir antioksidan. Yapılan çalışmalarda da özellikle NADH kullanıldığında ve vücutta NAD seviyelerini artırdığınızda vücutta oksidasyonu gösteren bir belirteç var. Bu belirtecin miktarının azaldığı gösterilmiş ve aynı zamanda oksitlenmiş LDL kolesterol miktarı da anlamlı bir şekilde azalmış. Zaten kolesterolde önemli olan kolesterol yüksekliğinden öte bunların oksitlenmesiydi. Vücutta antioksidan sistemi desteklemek bu nedenle önemli. NAD miktarını artırdığınızda da bu anlamda fayda görmüş oluyorsunuz. Bakın bir başka çalışma sigara içenler üzerinde yapılmış. Sigara içmek vücutta sürekli oksidatif stresi tetikleyen bir durum ve sigara içtikten sonra vücutta karbonile proteinler oluşuyor. Bunlar bizim istemediğimiz proteinler. Bu çalışmada da bakın burada sigara içenlerin vücudunda oluşan karbonile protein miktarını görüyorsunuz. Orta alanda sigara içmeyenlerin vücudundaki karbonile protein miktarını görüyorsunuz. En sağda da sigara içmesine rağmen NADH takviyesi kullananların yani vücudunda NAD miktarını artıranların vücudundaki karbonile protein miktarını görüyorsunuz. Neredeyse %75 bu oksitlenmiş moleküllerin miktarını azaltmış. Yani bu kadar güçlü bir antioksidan özellik göstermekte. Bir hayvan çalışmasında ise günde 5 mg NADH kullanımıyla total kolesterol miktarının ve LDL kolesterol miktarının %30 azaldığı gösterilmiş. NADH kullanımı özellikle vücutta bağışıklık sistemi hücrelerini de uyarmakta. Yapılan bir çalışmada özellikle
özellikle interleukin 6 miktarını artırdığı gösterilmiş. Interleukin 6 da özellikle Alzheimer, Parkinson, multiple skleroz gibi nörodejeneratif hastalıklarda miktarı azalan bir savunma molekülü. Dolayısıyla interleukin 6 miktarını artırmak hem bağışıklığı güçlendirmekte hem de bu nörodejeneratif hastalıklarda da bize dolaylı olarak fayda sağlayabilmekte. Hatırlarsanız geçtiğimiz videoda George Birkmeyer'in babasından da bahsetmiştik. Walter Birkmeyer dünyaca ünlü bir nörologtu. Hatta Parkinson tedavisinde L-dopa'yı keşfeden bilim insanıydı ve zamanında dünyanın her tarafından bu doktora Parkinson hastaları muayene olmaya gidiyordu. O tabii ki de hem L-dopa'yı keşfetmiş olmasından dolayı tedavisini düzenliyor hem de IV yani damardan direkt NAD tedavisi uygulayarak Parkinson hastalarında dramatik bir şekilde fayda görüyordu. Ancak bu hastaları taburcu edip ülkelerine gönderdiğinde tedavileri eksik kaldığı için oğlu yani George Birkmeyer'den şunu istemişti. Sen keşke ağızdan kullanılabilen ve vücutta NAD miktarını artırabilecek bir takviye üretsen de biz de bunları taburcu ettiğimiz hastalara versek, ülkelerine yanında götürseler ve tedavileri eksik kalmasa demesi üzerine George Birkmeyer stabil NADH molekülünü keşfediyordu ve bu Walter Birkmeyer'in direkt Parkinson hastalarıyla yaptığı vaka serileri bulunuyor. Özellikle işte bu oğlunun geliştirdiği NADH takviyesini kullandığında şunları söylüyor. Bakın bir yıl içerisinde 480 hastayı ben bu tabletlerle tedavi ettim. %85'i sadece 2-4 hafta sonra önemli ölçüde iyileşme gösterdi. Hatta damardan NAD tedavisi uyguladığım kadar ben NADH'la da fayda gördüm diye kendi vaka serilerinde de Parkinson üzerinde gördüğü faydayı anlatmakta. Tabii Parkinson'da temel problem dopamin eksikliği. Dopamin eksikliği ellerde titreme gibi belirtiler yapsa da aynı zamanda cinsel performansta ve cinsel fonksiyonlarda da önemli bir bozulma sebebi. Parkinson hastalarının muzdarip olduğu bir tablo. Yapılan çalışmalarda NADH takviyesiyle Parkinson hastalarında görülen bu cinsel fonksiyon bozukluğunda da fayda görüldüğü gösterilmiş. Bir başka tabii NADH ile fayda gördüğümüz tablo depresyon, kronik yorgunluk. Neden? Çünkü NAD hem enerji üretiminde görevli hem de dopamin, serotonin gibi ruh hali dengesinde görevli nörotransmitterlerin sentezlenmesinde görevli. Yine yapılan bir çalışmada 205 depresif hasta günde 10 mg NADH takviyesi kullandığında %44 depresyon skorunda iyileşme gösterilmiş ve bunların bazısı ise sadece 5 gün gibi kısa sürede bile bu klinik faydayı vücutlarında görmüşler. Yine bir başka klinik çalışmada kronik yorgunluk sendromu üzerinde günde 10 mg NADH takviyesi kullanımıyla hastaların %31'i 4 haftalık tedaviden sonra skorlarında iyileşme göstermiş. 6 aylık tedaviden sonra ise hastaların %82'sinde kronik yorgunluk sendromunda fayda gösterilmiş. NADH aynı zamanda vücutta nitrik oksit sentezlenmesine görevlidir. Nitrik oksit nedir? Aslında damar sağlığının temel molekülü. Damarlarda genişleme sağlayan, dokuların kanlanmasını, beslenmesini artıran bir molekül. Daha önce hipertansiyon videosunda sizlere anlatmıştım. Bunu artırmak için arginin, sitrulin gibi moleküller var biliyorsunuz. Ancak bakın sağdaki mekanizmadan argininin sitruline dönüşmesi ve nitrik oksit sentezlenmesinde bakın şurada NADH temel görevli bir molekül. Bu nedenle NADH kullanımıyla biz vücutta nitrik oksit seviyelerinde artma görmekteyiz. Tabii NAD aynı zamanda çok iyi bir sporcu supplementi. Sporcular üzerinde özellikle laktik asit seviyesini azaltıyor. Kreatin kinaz aktivitesini azaltıyor. Bu sayede kas yıkımı daha az olmuş oluyor ve stres hormonlarında da azalma sağlamakta. Ve aynı zamanda NADH güvenilir bir sporcu supplementi, doping değil, vücudumuzda zaten olan ve üst dozu çok geniş bir molekülden bahsediyoruz. Bir çalışmada ise NAD miktarını artırmanın beyin üzerindeki etkisini görmekteyiz. Bu klinik çalışmada 20 mg NADH 2 hafta boyunca kullanılmış ve sol tarafta bu takviye kullanımından önce beynin kanlanmasını görüyorsunuz. Spek görüntülemesini görüyorsunuz. Sağ tarafta ise 2 hafta boyunca NADH
kullanımıyla, yani vücut NAD seviyelerini artırdıktan sonra beynin kanlanmasındaki artışı görmektesiniz. Haliyle beynin beslenmesi arttıkça, kanlanması arttıkça odaklanma ve dikkat gibi parametrelerde de biz fayda görebilmekteyiz. Hatırlarsanız Birkmeyer'in NADH patentini aldığı ilk klinik çalışmada Alzheimer hastaları üzerindeydi. Dolayısıyla Alzheimer hastaları üzerinde de önemli çalışmalar bulunmakta. Örneğin bir klinik çalışmada 10 mg NADH'ın 6 ay boyunca kullanılmasıyla Alzheimer hastalarında sözel akıcılık artmış. Bakın bu takviye kullanımıyla sözel konuşma yeteneğinin arttığını görüyorsunuz. Plasebo grubu haliyle daha da azalmış sözel akıcılık. Çünkü Alzheimer progresif, yani ilerleyici bir tablo. Sol tarafta da Matis Demans skoru üzerinde, yani unutkanlığı değerlendirdiğimiz bir test üzerinden 6 ay sonra bakın unutkanlığın ne kadar azaldığını görmektesiniz. Bu çalışmada da uykusuzluk sonrası mental performans üzerine bir deney yapmışlar. İnsanları gece boyu uyuduktan sonra, 24 saat uykusuz kaldıktan sonra ve 24 saat uykusuz kalmalarına rağmen NADH kullandıktan sonra bir teste sokmuşlar ve bu testteki hata skorlarını ölçmüşler. Bakın grafikte görüyorsunuz. Gece boyu uyuyanların dikkat skoru 1, 24 saat boyunca uyumayanların dikkat skoru -3, haliyle hata yapmaya meyil artıyor. En sağda da gece boyu uyumamasına rağmen NADH kullananların dikkat skorunu görüyorsunuz. Gece boyu uyuyanlardan bile daha fazla olduğu gösterilmiş. İşte NAD direkt olarak beyinde odaklanma ve dikkat parametrelerinde bize fayda sağlamakta. Tabii bu anlattığım klinik çalışmalar direkt NADH kullanarak NAD'yi artırdığımızda vücutta gördüğümüz faydaları anlatan klinik çalışmalardı. Ancak NAD'yi hangi türlü artırırsanız artırın, vücutta NAD seviyesini artırdığımızda gördüğümüz faydaları anlatmaya kalksak herhalde saatler süren bir video çekmemiz gerekir. NAD vücutta 500'den fazla yerde görevli olduğu için daha birçok alanda vücutta fayda görebilmekteyiz. Bu da son dönemde oldukça popüler bir molekül olduğu için dezenformasyondan da korunmak ve doğru bilgiyle beslenmek, doğru molekülleri kullanmak bir o kadar önemli. Bu çektiğim 3 videoda da bu işin detaylarını sizlere anlatmaya gayret gösterdim. Takviyelerle ilgili daha detaylı bilgi almak için tarafımca kaleme alınan Akıllıca Bilimsel Takviye Rehberi ve Beyinden Bağırsağa isimli kitapları okuyabilir. Beni Instagram DR Mustafa Kalkan sayfasından takip edebilirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.